Evren sessiz bir çığlıkla doğdu. Işık ve karanlık kaosun gölgesinde savaşa tutuştu. Ve şimdi geriye kalan sırlar fısıldanıyor. Zehirli Olimpos'a hoş geldin. Kaos kulağa ürkütücü geliyor. Öyle değil mi? Ama asıl korkutucu olan onu hiç anlamamış olmamız. Düşünsene, hiçbir şey yok. Ne ışık, ne zaman, ne yön. Sonsuz bir boşluk. Ve sonra bir şey oluyor. Evren genişlemeye başlıyor. Birdenbire. Bilim buna büyük patlama diyor. Ama ilk o anlar saf bir kaos. Hiçbir kural, hiçbir sınır yok. Atomlar dans eder gibi çarpışıyor. Sanki biri kuralsız bir oyun başlasın demiş gibi. İşte bu anlamsız görünen düzensizlikten doğdu yıldızlar, gezegenler ve biz. Kaos sadece karmaşa değil, belki de yaratılışın ta kendisiydi. Şimdi dur ve düşün. Hayatında her şey planladığın gibi gittiği bir dönemi hatırla. Kolay mıydı değişmek? Tabii ki hayır. Çünkü rahat olan şey seni asla büyütmez. Ama sonra bir kriz, bir ayrılık, bir kayıp. O anda her şey dağılır. Ama sonra yeni bir sen ortaya çıkar. İşte kaosun dili bu. Yıkıyor ki yapabilsin. Tıpkı eski mitlerdeki gibi. Antik Yunan'da kaos ilk varlıktı. Ne Zeus vardı ne zaman. Kaos vardı. Sonsuz ve bilinmeyen. Sonra Gaia doğdu. Yani toprak ana. Ve ardından düzen geldi. Bu sadece bir masal mı? Belki de değil. Belki atalarımız bilinmezliği anlamlandırmak için ona kaos dediler. Bugün biz kriz diyoruz. Aynı şey aslında. İnsan zihni de evren gibi. Yüzeyde bir düzen var gibi görünür. Ama içimizde fikirler çarpışır, duygular karmakarışık. Psikolojide buna gölge derler. Jung'a göre insan ancak kendi içerisindeki kaosla yüzleştiğinde olgunlaşır. O yüzden bazen kendimizle kavga ederiz. Bir ses değiş der, öteki korkar ve sonunda ya kabulleniriz ya da dönüşürüz. Sabah kalkarsın, tüm gün planlanmıştır ama bir telefon her şeyi değiştirir. Bir mesaj, bir bakış, bir an. Kaos her an kapıda bekler. Ama belki de hayatı yaşanır kılan da budur. Belirsizlik, sürpriz. Düşün, her şey tahmin edilebilir olsaydı ne kadar sıkıcı olurdu, öyle değil mi? Dinler de bunu anlatır aslında. Bazı kutsal metinlerde dünya kaostan doğar, ışık karanlıktan çıkar. İnsan çamurdan yaratılır. Belki de yaratılış hep yıkımın içerisinden gelir. Ve biz, hayatımızda kaos olduğunda bir şeyin sonunda değil, başlangıcını yaşıyoruzdur. Peki senin hayatındaki en büyük kaos neydi? Bir dönüm noktası mıydı? Yoksa sadece bir kabus mu? Belki de cevap ikisi birden. Yorumlarda buluşalım. Unutma, kaos bazen düzene giden tek yoldur. Burada Zehirli Olimpos'ta sadece ne olduğu değil, neden olduğu da soracağız. Evrenin sırlarından mitolojik anlatılara, psikolojinin derinliklerinden tarihin gölgelerine kadar her videoda anlamın kenarlarından bakacağız. Bilgiyle büyüyecek, sorularla derinleşeceğiz. Çünkü biz cevaplardan çok iyi soruların peşindeyiz. Eğer sen de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan abone ol ve bize katıl. Unutma, her düzen bir kaosla başlar.